25 yıldır müzik sektöründe, sanat camiasında 25 yıldır programlar yapıyoruz. Sahne programları, müzik programları. 99 yılında üniversiteden mezun oldum. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Müzik eğitimi, müzik öğretmenliği bölümü mezunuyum. Daha sonrasında müzik öğretmenliği mesleğine başladık ve halen de devam etmekteyim. Aynı zamanda bunun yanı sıra sahne programları, müzik programları, konserler, festivaller, yurt içi yurt dışı programlar, bu şekilde müzik hayatında halen devam ediyoruz. Gelin damat öncelikle sosyal medyayı çok kullanıyorlar. Oradan bir şekilde iletişime geçiyorlar. Instagram ve Facebook videolarımızı izliyorlar, tanımaya çalışıyorlar ya da daha önce arkadaşlarının ya da akrabaların düğünlerinde yer almışsak oradan referansla ulaşıyorlar. Daha sonrasında tabii buluşuyoruz, bir randevu oluşturup düğün planlaması yapıyoruz. Gelin ve damat zaten iletişime geçtikten sonra bir randevu oluşturuyoruz kendileriyle. Randevu içerisinde ne tarz müzikleri sevdiklerini, ne tarz müziklerden hoşlandıklarını soruyorum öncelikle. Ve onların tarzına göre bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Tabii onun dışında ne tarz müzikleri sevdiklerini de soruyoruz. Ya da nasıl bir düğün hayal ediyorlar, nasıl bir düğün akışı istiyorlar. Öncelikle bunu soruyoruz. Tabii gelin ve damadın tarzına uygun bir planlama yapıyoruz. Tabii bunu yaparken de büyükleri de unutmuyoruz. Yani sadece gelin ve damadın isteği doğrultusundan ziyade anne babaları ve büyükleri de düşünüyoruz. Onların da istekleri ve bekledikleri müzik türleri, müzik tarzları olabiliyor çünkü. Onları da dahil edip ona göre bir planlama yapıyoruz. Tabii bunu yaparken bazen gelin ve damatlar bize bir liste gönderiyorlar. İşte şarkı listesi, şunları yapar mısınız, bunları çalar mısınız ya da bunları söyler misiniz şeklinde. Tabii içeriye de bakıyoruz. Bazı müziklerin uygun olanlarını tabii ki dahil ediyoruz. Uygun olmayanlarını söylüyoruz, nedenlerini ve niçinlerini. Ona göre bir akış programı hazırlıyoruz. Tabii bunu yaparken de düğüne gelen misafirlerin de hallerini tahlil etmeye çalışıyoruz. Çünkü bir düğüne gelen izleyici düğünde de sıkılmamalı aslında. Yani gelin damadın sadece isteği doğrultusunda olduğu zaman onlara özel bir şey olmuş oluyor. Bu sefer hani büyük düğün salonunda değil de küçük bir yerde butik bir program gibi algılanabiliyor. O yüzden birazcık daha büyük düğünlerde, büyük organizasyonlarda buna dikkat etmek gerekiyor. Yani diğer gelen izleyici ve dinleyici kitlesine de bakmak gerekiyor. Çünkü ben bazen görüyorum, ben de zamanım olursa katılmaya çalışıyorum başka düğünlere izlediğimde. Sadece gençlerin eğlendiği, sadece sahnede 15-20 kişinin eğlendiğini görüyorsunuz. Ve belli bir yaş üstündeki kesiminde sadece onların oturup izlediklerini ve sıkılmaya başladıklarını ve düğünü terk ettiklerini görüyorum. Bu da tabii ben hani sanatçı olarak rahatsız olurum bu durumdan. Hani insanlar neden gidiyor, neden ayrılıyor diye. Acaba bende mi bir problem var diye kendi kendime sorarım bazen. Yani sormam gerekir ya da sormaları gerekiyor bence müzik programı yapanların. Çünkü onların da sıkılmamaları lazım. Onları da programa dahil etmek gerekiyor. O yüzden repertuar ve gelin damadın seçtikleri müzikler, tarzlar düğünde çok önemli. Çünkü orada sadece butik bir 15-20 kişiye müzik yapmıyorsunuz. Binlerce kişiye yapıyorsunuz müzik. O yüzden repertuar çok önemli. Prodüksiyon olarak çalışma yapıyoruz. Gelin damat öncelikle neler istiyor düğünde, nelerin olmasını istediğini soruyoruz. Bir canlı orkestramız var. 5-6 kişilik. Belki bu sayı artabiliyor. Bazen düşürebiliyoruz. Tabii birazcık da bütçeyle de alakalı bu durum. Gelin damadın enstrümanlardan neler istediğini, neleri sevdiğini de soruyoruz. Ona göre bir planlama yapıyoruz. Bunun içerisinde ben düğünlerde görüyorum. Düğünün bir kısmı işte 5-6 şarkı sadece canlı, gerisi hep bilgisayar ve hazır müziklerden kullanılıyor. Bu da tabii bizim sektörümüzü yıpratıcı bir durum. Çünkü bizler sanatçı, solistiz ve orada insanlar canlı ses duymak istiyorlar ve bunun için de size belli bir ödeme yapıyorlar. Bunun karşılığını vermeleri gerekiyor bu camiada olan arkadaşların. Ama görüyorum ki hani belli bir saatten sonra artık onlar terk ediyorlar ve bilgisayar ortamında ve hazır müzikleri kullanarak yapıyorlar. Ama tabii gençler, şimdiki revaçta o var. Belli bir saate kadar canlı, daha sonrasında after
partiler düzenleniyor. Güzel mi? Bence güzel, keyifli. Çünkü hani az önce de söylediğim gibi düğünde canlı performans sergilemek çok önemli. Dediğim gibi her kesime de hitap ettiyseniz eğer, yani büyüklerin de gönlünü alıp onların da eğlenmelerini sağladıysanız, daha sonrasında sadece gençlerin olduğu lokal bir gruba after party yapılabiliyor. Yapıyoruz. Böyle bir hizmet de var tabii ki. DJ'lerimiz var birlikte çalıştığımız. Şimdi after party'de daha çok yine gelin ve damat özel istekleri oluyor. Ben onlarda bir liste yapmalarını, playlist yapmalarını istiyorum. Tabii çalacak DJ arkadaşımın da bu akışa göre bir planlama yapması gerekiyor. Çünkü seçtiği bir şarkı bir sonraki şarkıya uyarlaması ve benzerliği önemli. Eğer çok ilgisiz ve alakasız tarzda, müzik tarzlarındaysa eğer, o geçişi de DJ arkadaşımın doğru yapması için birlikte bir planlama yapıyoruz DJ ile görüşüp ve bu akışın da sağlıklı olması gerekiyor. Çünkü sadece onların istedikleri şarkıları çaldığımızda bazen alakasız müzikler ortaya çıkıyor ve bu da programın içerisinde akışı bozabiliyor. O yüzden birbiriyle bağlantılı şarkılar, tabii ki bizim de seçtiğimiz ve belirlediğimiz müzikler de oluyor. Bunları aralara serpiştirerek sadece gençlerin en üst seviyede eğlenmelerini sağlıyoruz. Yurt dışı programlarımız da tabii ki oldu. İsviçre, Almanya, buralarda da sahne programlarımız oluyor, devam da ediyor. Oralarda düğün programlarımız oluyor. Aynı zamanda bir dernek geceleri, yine kulüplerin, bir takım özel grupların çalışmaları, programları olabiliyor. Buralarda da yine Instagram üzerinden ulaşıp böyle hani bir düğünümüz var, bu düğünümüze katılmanızı istiyoruz falan şeklinde, ya da bir organizasyonda bir beni görmüş oluyorlar. Diyorlar ki bugün de işte düğünümüz var ya da işte şöyle bir gecemiz var, bir matinemiz var, kadınlar matinesi de programları da yapıyoruz çünkü. Oraya gelir misiniz şeklinde tabii davetler oluyor. İşin açıkçası oralarda programlar daha eğlenceli ve daha keyifli geçiyor benim adıma. Çünkü Türkiye'den birisinin oraya gidip de müzik yapması, sahne alması inanılmaz hoşlarına gidiyor. Belki bir gurbet özlemi mi gideriyorlar bilmiyorum benimle birlikte, ama oradaki insanların inanılmaz eğlendiğini ve mutlu olduğunu görüyorum. Bu da tabii büyük bir keyif veriyor bana. Yurt dışı programlarımız da tabii ki devam ediyor, yapıyoruz. 2025 yılı bence güzel olacak bu yıl. Bu dönemde evlenecek çiftlere öncelikle çok önceden bir planlama yapmaları gerekiyor. İşte müzisyenin ayarlaması, sanatçısının ayarlaması, bir işte organizasyon istiyorsa, işte süsleme ve aranjman tarzı bir organizasyon istiyorsa, bu organizasyonu önceden planlaması gerekiyor. Kaldı ki artık menüye kadar bütün detayları bence en az 6 ay öncesinden planlamaları gerekiyor. Çünkü istedikleri tarih bazen dolu olabiliyor. Bazen çiftlerin özel bir tarihleri olabiliyor. Tanıştıkları bir tarih olabiliyor. O yüzden o tarihleri de salonların uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden mesela bir yıl öncesinden bazen biz dolu olmuş olabiliyoruz. O tarih dolmuş oluyor. Onlar da değiştiremiyorlar. Bu durumda tabii ki mağdur olabiliyor çiftler. O yüzden çok öncesinden, en az 6 ay öncesinden bunun planlamasını yapıp bizlerle iletişime geçip ya da düğün salonuyla ya da organizasyonla iletişime geçip planlamayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Yoksa onlar da mağdur olabiliyor. Tabii Denizli'de eğer düşünürsek bu durumu, Denizli'de gerçi dünya çapında öyle de iklimlerde bir inanılmaz kayma ve değişim var. Bunu planlarken düğün salonunun kapalı mekanı var mı? Yağmura karşı korunaklı mı? Havanın sıcaklığı, soğukluğu çünkü çok değişken artık ülkemizde. O yüzden tarih de çok önemli. Eğer yağmurlu bir zamana denk gelecek olursa düğünleri, kapalı bir mekan alternatifleri var mı mekanın? Onları da düşünüp
Ona göre planlama yapmalarını ben öneririm. Yoksa aksi takdirde çok kez yaşadık bunu. Ansızın bir yağmur bütün düğünü mahvedebiliyor. O yüzden çok öncesinden her şeyi planlamaları gerekiyor. Biraz o anlamda işleri zor çiftlerin. Hem tarih hem de düğün planlamasını dediğim gibi çok erken zamanda ayarlamaları gerekiyor. Aynen. Bana Instagram'dan Mustafa Avan yazdıklarında zaten karşılarına çıkacak hesabım. Oradan bana direkt mesaj yollayabilirler. Facebook'tan ulaşabilirler. Facebook üzerinden de ulaşabilirler. Yine Mustafa Avan şeklinde yazdıklarında. Aynı zamanda YouTube'dan da videolarımız var. YouTube kanalında da yine Mustafa Avan şeklinde yazdıklarında YouTube'da da bazı çekilmiş videolarımız, kliplerimiz, program videolarımız var. Oradan da izleyebilirler. Ya da bazen şey yapıyorlar, hani özel videolar istiyorlar, daha önce çekilmiş düğün videolarımız. Çünkü bütün videolarımızı atamıyoruz. Instagram'a ya da Facebook'ta ya da YouTube'da paylaşmaya vaktimiz olmuyor. O yüzden çekilmiş sahne videolarımızı atıyoruz kendilerine özel WhatsApp üzerinden. Oradan da ulaşabiliyorlar direkt. İşte gelin damat bir repertuar bize bazen sunabiliyorlar. Ama ben onlara diyorum ki yani ben asla sahnede hazır bir repertuarla sahneye çıkmıyorum. Tabii ki söylediğimiz şarkılar var ama şimdi asıl düğünde önemli olan şey insanların sahnede, çünkü siz izliyorsunuz onları, ne tarz müziklerde eğlendiklerini tahlil edebilme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Eğer gerçekten çaldığınız müziklerde insanlar eğleniyor, bazı tarz müziklerde insanlar oturmaya başlıyorsa eğer burada bir problem var demektir. Çünkü seçtiğimiz repertuar belki yanlış olabilir. O yüzden hazır playlist söylemek bence çok doğru değil. O anda hemen anında şarkı tarzını ya da söylediğiniz bir şarkıyı değiştirip o tarza geçmeniz önemli. Yoksa gelin damat veya eğlenen misafirler çok memnun kalmayabiliyor. Bir de şarkılar arasında geçiş çok önemli. Eğer az önce de bahsettiğimiz gibi şarkılar arasında işte duraksamalar, beklemeler yapıyorsanız ya da çok alakasız şarkılara giriyorsanız tabii bu da insanları etkiliyor ve insanlar oturmaya başlıyorlar. Bir de ben görüyorum ki işte diyelim 40 yaş ve üstü, artık yaşlı demiyorum da 50 yaş ve üstü diyebiliriz tabii. Artık nesil gitgide gençleşmeye başlıyor. Yani 40 yaş artık çok yaşlı diyemeyiz onlar için. 50 yaş ve üstü misafirler oynarken ben bakıyorum bazı düğünlerde işte Kenan Doğulu'nun ya da Ajda Pekkan'ın şarkısını, ne bileyim işte Aleyna Tilki, ne bileyim farklı sanatçıların şarkılarını söylemeye başlıyor solist arkadaşlarım ve 50 yaş üstü misafirler o müziklerden keyif almayacaktır zaten ve insanlar oturmaya ve dağılmaya başlıyorlar. Of poflar başlıyor. O yüzden dediğim gibi işte o hazır repertuarla çıkan müzisyenlerimiz bu handikapa düşebiliyorlar. O yüzden ben daha çok düğünü izliyorum. Önce ben keyif almam gerekiyor. Ben eğlenmem gerekiyor. Eğlenirken de eğlendirmem, onları, misafirlerimizi eğlendirmem gerekiyor. O yüzden çok iyi gözlem. Bu da birazcık zannediyorum tecrübeyle oluyor. Yılların tecrübesiyle oluyor. O yüzden anında siz repertuarınızı değiştirip farklı şarkılara geçip, bu da tabii birazcık profesyonellik ve arkanızdaki ekibin profesyonelliği çok önemli. Ben bugüne kadar hep A kalite müzisyenlerle sahneye çıktım. O yüzden sahnede hiç problem yaşamadım. Çünkü anında farklı şarkıya, farklı müziğe geçebilme yeteneğine sahip arkadaşlarım. O yüzden repertuar burada çok önemli. Hazır repertuarla asla sahneye çıkmıyorum. Ortamı izliyorum ve ortama göre müzik yapıyorum.
Sahne tabii ki çok önemli. Siz ön plandasınız ve herkes gelin damatla birlikte siz ön plandasınız. Çünkü insanlar sizi izliyorlar, sizi gözlemliyorlar, inceliyorlar. O yüzden sahneye çıkarken işte ayakkabınızdan başlayıp bütün kostümünüz ve saçınıza kadar bütün her şey çok önemli. Yani bir gelin damat nasıl hazırlanıyorsa siz de düğüne öyle hazırlanmanız gerekiyor. Bir tişörtle çıkıp da sahneye hani basit bir siyah tişörtle çıkmak bana çok yanlış geliyor. Çünkü gelin damat ve gelen insanlar sizin için ve o düğün için hazırlanıyorlar. Siz de bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Hani misafirlere de saygıdan dolayı o gün için özel hazırlanmak gerekiyor. Onun için de tabii öncesinde neler giyeceğinizi, neler işte kostümünüzü seçeceğinizi belirleyip o gün öncesinde belirlemek gerekiyor. Tabii bunu seçerken de çok abartı, çok şaşalı kostümler değil de birazcık daha mütevazi. Çünkü gelin ve damadın siz önüne geçmemelisiniz. Eğer gelin ve damadın önüne geçip de siz tamamen orada şova kalkışırsanız bu sefer gelin ve damadı siz söndürmüş oluyorsunuz ve o gecenin sihri bence yok oluyor. Çünkü biz düğünlerde ön planda olan kişileriz, evet, ama sesimizle ön planda, evet, görünüşümüzle ön planda olacağız ama asıl ön planda olması gereken gelin ve damat. Ama görüyorum ki düğünlerde, burada da Denizli'de ya da başka yerlerde de aynı şekilde bazı müzisyen, solist arkadaşlarımız gelin ve damattan daha böyle üste çıkıp kıyafet olarak daha dikkatleri üstüne toplayıp şovlar vesaireler yapıyor. Bence bu gelin ve damada birazcık hakaret gibi geliyor. Neden? Çünkü onların önüne geçmememiz gerekiyor. Biz onları göstermemiz ve yüceltmemiz gerekiyor. O yüzden evet, sesimizle biz düğüne katkı sağlayacağız, sahnemizle. Ama biz düğünlerde şov yapmamalıyız. Şovu ne zaman yapacağız? Bir özel program yapıyorsak ya da bir özel konser veriyorsanız ya da bir festivaldeyseniz evet, şov yapılabilir, dansçılarınız olabilir. Ama ben düğünlerde bu tarz şova karşıyım. Sahnede şova karşıyım. Ama tabii düğünlerde eğer dans ekibi istiyorsa gelin ve damatlarımız, biz dans ekipleri hazırlıyoruz. Onlar sahne altında, pistte danslarını sergileyebiliyorlar. Ama biz sanatçılar çok da şova girmememiz lazım. Çünkü o gecenin sihrini yok etmememiz gerekiyor. Asıl ön planda olması gereken gelin ve damat.